My Hobby Home YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu güzel tokalı babet yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde babetimiz. Ben şimdi size malzemeleri söyleyeyim. İp olarak ben Etrofil inci'nin böyle bir mavisini tercih ettim. Renk numarası 75059. İplik yapısı böyle 3 katlı iplik yapısı. Katlı iplik yapısına sahip. Dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz siz arkadaşlar. Bu da böyle durursun şimdilik. Tığ olarak taban tığlamada kullanacağım tığ arkadaşlar. Tulip 1 numara 1.90 mm. Siz eliniz gevşekse 1.75 ile de tığlayabilirsiniz. Ben 1.9 mm kullanıyorum. Üzeri içinde bunun yazıları silinmiş ama 2 mm. Bakın bu 1.9 mm, bu 2 mm tığ arkadaşlar. Üzerinin bu şekilde tokası var. Bu tokayı kullanacağız arkadaşlar. Tabanlık olarak da Rasim Uyar marka ve babetimiz 37-38 numaraya uygun olacak. Bu şekilde ben 3 katlı kullanıyorum. Bakın deri, eva, iç kısmı da keçi olacak arkadaşlar. Öncelikle taban tığlamayla başlamak istiyorum. Taban tığlarken önce anlatayım, sonra başlayalım arkadaşlar. En tepe noktaya 5, onun 2 sağına 4, 2 soluna 4 tığlama yapıyorum. Arada kalanlara 3, sadece şu arada birbirine yakın noktada olan bir tanesine 2 tığlama yapıyorum. Geri kalanlar 3. Ta ki şurada 6 tane ilmek kalıncaya kadar 1 2 3 4 5 6 pardon 6 delik kalıncaya kadar bu 6 deliğe 4 tığlama yapıyorum. Tepedekine 5, sonraki yine 6 tane deliğe 4 tığlama yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde buradan 5 taneyi ayırdım. Burada 6, 12, 13 taneyi ayırdım. En tepeye 5, diğerlerine 4 tığlama yaptım. Bu aradakilere 3 tığlama yapıyorum. Şimdi taban tığlamaya geçelim beraberce. Arkadaşlar ben bunu bir tık burun kısmı büyük olsun, geniş olsun diye yapıyorum. 38-39 numara bir ayak için kullanılacak. Bu yüzden burun kısmında 6 tane deliğe tığlama yapıyorum. Normalde ben burun kısmında 5 tane sağdan 5 tane soldan deliğe 4'er tığlama yapıyordum. Sadece bu babete özel, bu ayak numarasına özel, yani siparişimde sadece buna özel 6 tane deliğe 4 tane tığlama yapacağım. Şimdi topuk kısmındaki tepe noktayı buluyorum. Tığımı geçiriyorum. İpimi sabitliyorum. 3 tane ilmek çıkaralım. Sıra bitiminde de aynı deliğe 2 tane daha ilmek çıkaracağız. Toplamda 5 olacak. 2 3. Şimdi 1 2 3 ve 4. Sıradaki deliğe yine 4, 1 2 3 ve 4. Geri kalanlara 3 tığlama yapıyorum. 1 2 3 1 2 3. Şimdi arkadaşlar sadece şurada bir tane deliğe 2 tığlama yapacağım. Geri kalanları 3. Şurada tepe noktayı bulacağım. Tepe noktadan önceki 6. deliğe kadar 3 tane tığlama yapacağım. Sonrasında az önce söylediğim gibi 4 alt tane deliğe 4, bir tane deliğe 5, alt deliğe 4, geri kalanlara 3 3 3 yapacağım. Son 2 tane deliğe de 4'er tığlama yapıp başlangıcına da 2 tığlama yaparak sırayı tamamlayacağım. Sondayız arkadaşlar. 3 4
Bakın son iki deliği 4'er tane doldurdum. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Şimdi ilk deliği 3 tane tığlama yapmıştık. 2 tane daha tığlama yapıyorum ve başlangıç ilmeği ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyor, pardon, bir zincir çekmiyorum aslında. Bu sefer farklı yapacağım arkadaşlar. Topuk yükseltmeyi normalde şu 4 sırayı yaptıktan sonra topuk yükseltme yapıyordum. Bu modelde en altta topuk yükseltme yapıyorum. Sonrasında şu sık iğneli bölümü yapıyorum. O yüzden şimdi ilmeğimi genişletiyorum ve tabanımı içinden geçiriyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi toplamda 14 ilmekle başlayacağım burada arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeğin iç kanadına tığımı geçirdim. Bakın. Tığımı geçirdim buraya. İpimi alıyorum. Pardon. Aksilik. Şimdi yandaki ilmeğin iç kanadına bir sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemi onun yanındaki kanada yapıyorum. Üçüncü sık iğneyi sıradaki ilmeğin iç kanadına, tamamen iç kanattan alarak toplamda 14 sık iğne yapacağım. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Toplamda topuk için 14 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Tam ortalayarak yapın burayı. Şimdi 5 tane kaydırma yapıyorum. Kaydırma yaparken bakın 14 sık iğne ile başladım. 5 tane kaydırma yapıyorum. Yine içerideki kanatlardan alarak 1 2 3 4 ve 5 kaydırma yaptım. Geriye dönüyorum. Bakın şu en baştaki kaydırma, onu atlıyorum. İpimi arkada tutuyorum. Onu atlıyorum. Sıradaki kaydırmanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bir. Sonrakine ikinci sık iğne. 3 sık iğne. Her bir kaydırmanın üzerine bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Yani 5 kaydırma yaptık. Üzerine 4 sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi ilk başlangıç sık iğnelerin üzerine yeni sık iğne yaparak devam edelim. Şimdi 4 sık iğne yapıyoruz. O ilk tığımızı geçirdiğimiz ilmeğe herhangi bir işlem yapmamıştık. Sadece ipimizi oradan geçirmiştik. Oraya bir sık iğne, yanındakine 2, sonrakine 3. Bakın bu tarafa geçince içerideki kanattan yine alıyoruz. Şöyle 4. sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi 4. sık iğneden sonra
5 kaydırma yapacağız. Kaydırma yaparken tığım arkada. Bakın şu içerideki kanattan ilmeği alıp direkt geçiriyorum. Kaydırma yapıyoruz yani. İlmeğin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve kaydırma yapıyorum. 2 kaydırma, 3 kaydırma. Bakın tek kanat, 4 kaydırma ve 5 kaydırma yaptım arkadaşlar. 5 kaydırmadan sonra geriye dönüyorum. İlk kaydırmayı geçiyorum. İkinciden başlayarak bu 5 kaydırmanın üzerine 4 sık iğne yapıyorum. Evet, 5 kaydırma yaptık, 4 sık iğne yaptık üzerlerine. Şimdi sık iğne olan yerleri yine örelim. Diğer modellerde normalde bu topuk yükseltme bölümünü en alt tabandaki sık iğnelerden sonra yapıyordum. 6 sıra ya da 5 sıra sık iğneyi örüp ondan sonra topuk yükseltme yapıyordum. Bu modelde bu şekilde yapmayı tercih ettim. Siz ne şekilde isterseniz öyle yapın. Bu şekilde sık iğnelerimizin sonuna geldim. Şimdi az önceki kaydırmamızı örmemiştik ya, 5 kaydırma yapıp 4'ünü örmüştük. Baştaki duruyordu. Şunu da şunun içerisinden geçirelim, kötü bir görüntü olmasın. İlk kaydırmaya, pardon, az önce kaydırma yaptığımız ilk ilmeğe bir sık iğne yaptık. Sonraki ilmeğe 2, 3 ve 4 sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi 5 tane kaydırma yapıyoruz yine. Yine içerideki ilmekten alıyoruz, kanattan. Bakın. 1 2 3 4 ve 5 kaydırma yaptık. Geriye döndük. Az önceki size söylediğim ilk sık iğneyi şuradaki en baştaki kaydırma yapmıştık arkadaşlar. Bunu atlıyoruz. Bakın. Bir sık kaydırma, bu ikinci kaydırmadan başlayarak 5 kaydırma üzerine 4 sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 7, gerçi saymayabilirsiniz de sayıyla yapmıyorum zaten belli. 5 kaydırma yapıyorum her sırada, üzerine 4 sık iğne. Evet, son sık iğneyi de yaptım. Şimdi 4 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yine içerideki kanattan 1 2 3 ve 4 sık iğne yaptım. Şimdi 5 tane kaydırmamızı yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3
4 ve 5 kaydırma yaptım. Geriye döndüm. İlk kaydırmayı değil, ikinci kaydırmayı alarak kaydırma üzerinden sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4. Bakın bu bizim kaçıncı sıramız? 1 2 3 4 sıra ördük. 2 3 4 sıra ördük. Bu da bizim 5. sıramız. Şimdi yine sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Sıra sonunda 4 sık iğnemizi de yaptım arkadaşlar. Şimdi 5 kaydırmamızı örelim. 1, bu topuk yükseltmedeki son sıramız arkadaşlar. 2 3 4 ve 5. Geriye dönüyoruz. 5 kaydırma üzerine 4 sık iğnemizi yapıyoruz. Pardon. Sıra sonuna kadar yine sık iğnemizi yapalım. Sıra sonunda da 4 sık iğne daha yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Sonra 4 sık iğnemizi de yapalım. Devam ederiz beraber. Buraya da geldim. İçerideki kanatlara batarak, bakın şu içerideki kanatlara batarak 4 sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi sadece bir tane kaydırma yapıyorum. Artık topuk yükseltmemiz bitti. Şu sık iğne kısmımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane kaydırma yapıyorum. Geri dönüyorum. Sık iğne üzerinden başlayarak sık iğnelerimizi yapmaya başlıyorum. Sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. İçerideki kanattan alarak yapıyoruz. Zaten topuk yükseltme kısmının üzerlerine normal sık iğne yaptık. Şimdi bu kenar kısımlarına taban tığlama yaptığımız yerlerin üzerine içerideki kanatlardan alarak şuraya kadar, başlangıç noktamıza kadar sık iğne yapalım. Bundan başka da 5 sıra daha sık iğne yaparak sonrasında ipimizi kırıp ön kısmındaki motiflere geçeceğiz arkadaşlar. Evet, böyle herhangi bir artırma eksiltmemiz yok. Tek kanattan ilmekleri alıyoruz. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi şurası az önce kaydırma yaptığımız yer. Oraya da bir sık iğne yapıyorum. Şimdi herhangi bir bağlantı yeri olmasın diye direkt ilk ilmeğin üzerinden başlayarak sık iğne yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu bağlantı yerleri olmayacak. Burada direkt dümdüz devam edeceğim. Her sırada dümdüz sık iğne yapmaya devam edeceğim. Göstereyim size de bitirdiğim patikte. Bakın herhangi bir bağlantı yeri yok. Aslında normalde şuradan şu tarafa doğru ilerliyor. Ama direkt gelip devam ettiğim için bir bağlantı yeri olmadı herhangi bir yerinde. Siz şimdi toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra sık iğne yapın arkadaşlar. Sonrasında birlikte ön kısmındaki modeli kuralım isterseniz. Toplamda 6 sıra sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Son birkaç tane kaldı. Onu da birlikte örelim dedim. Siz isterseniz şu ilk başladığınız yeri, dedim ya size herhangi bir iz olmasın diye bağlantı, hani kaydırmayla bağlantı yapmadım. Direkt üzerinden geçerek sık iğne yaptım. Siz isterseniz ilk başlangıç yerine
ilmek belirleyici takarsanız kaldığınız yer bulmak kolay olur arkadaşlar. Şimdi benim bu 1 2 3 4 5 6, burası kaç oldu? 1 2 3 4 5 6, sonuncuya gelmişim zaten. Sonuncuya geldim. Şimdi bir kaydırma yapıyorum. Kaydırma yapıyorum ve ipimizi kırıyorum. Şimdi burası ilk başladığımız yerde zaten, bakın dediğim gibi herhangi bir iz olmasın diye hep sık iğne yaparak devam ettim. Toplamda 6 sıra sık iğne yaptım. 6 sırada topuk yükseltme yaptım. Şimdi burun kısmını yapmak için burun kısmı modelimize bir daha bakalım. Burun kısmında modelimizi kurmak için toplamda 9 ilmekle başlayacağız arkadaşlar. O yüzden tam orta noktayı bulalım. Orta nokta benim için burası galiba. Orta noktayı buluyoruz. 4 sağdan 4 soldan, bakayım iyice bir yanlışlık olmasın arkadaşlar, çok dikkatli bulmak lazım, sonradan defalarca söktüğüm zamanlar oldu. Galiba burası benim tam orta ilmeğim, bu ilmek. Şimdi 1 2 3 4 tane ilmek saydım. 5. yatağımı geçiriyorum. İlmek aldım. İlmek aldığım yer değil, hemen yanından başlıyorum. Toplamda 9 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne yaptım. Şöyle şuradan bir kaydırma yapıyorum. Bir kaydırma daha yapıyorum. Şimdi bu sıradan sonra her sırada artırma yapacağız. Artırmayı nasıl yapıyoruz? İlk kaydırmayı atlıyoruz. İkinci kaydırmayı ilk ilmeğimizi yapıyoruz. Her sırada iki kaydırma yapıyoruz ya, o kaydırmaların birinde ilmek çıkararak her sırada bir artırma yapmış oluyoruz. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bu da başlangıç ilmeğimiz 10 ilmek. Şimdi kaydırma yapıyoruz yine arkadaşlar, bakın. Tığımız arkada, sıradaki ilmek burası. Sıradaki ilmekten şu şekilde ilmek alıyoruz. Bir sonraki ilmekten de ikinci kaydırmayı yapıyoruz. Pardon, ilmeğin içerisinden geçti. Şöyle. Evet, ikinci kaydırmamızı yaptık. Bakın, bir kaydırma, iki kaydırma. İlk kaydırmayı atlıyoruz. İkinciden başlayarak 1 2 sık iğne yaptık. Şimdi modelimizi kuracağız arkadaşlar. 2 sık iğne yaptık. Tam o ikinci sık iğneyi yaptığımızın 1 2 alttan bir ilmek çıkarıyoruz. Bakın, sıradaki ilmeğin altından değil, şu an bulunduğumuz ilmeğin altından, bakın. Bu battığımız yer, sık iğne yaptığımız yer, onun bir altı değil, bir altı. Bir ilmek aldık. Arada bir tane bıraktık. Diğer yandan bakın, buradan aldık. Bu ilmeği bıraktık. Şimdi buradan bir tane daha ilmek alacağız. İkisini tek seferde çıkacağız. Bu altta kalan ilmeği atlıyoruz. Yanındakine geçiyoruz. 1 2 sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde daha net görünür galiba.
2 sık iğne yaptık, yine şurası kalıyor arkadaşlar, bunu örmüyoruz. Bakın şu ikisinin arkasında kaldı, oraya herhangi bir işlem yapmadık. Şimdi en son ilmek aldığımız yerin bir altı değil 2 altından tığımızı geçiriyoruz, bir ilmek çıkarıyoruz. Yandaki değil, onun yanından tığımızı geçiriyoruz, bir ilmek daha çıkarıyoruz. Biraz gevşek tutun arkadaşlar, çok sık olmasın. Tek seferde çıkarıyoruz. Hemen sıradaki ilmeğimize geçiyoruz. 1 2 sık iğne yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, şunların şu sıradaki ilmek var ya, o şu iki ilmeğin arası arkasında kalıyor, onu örmüyoruz. Şimdi 2 sık iğne yaptık, bunun önüne şundan yapacağız, sonra 2 ilmeği öreceğiz. Bunu örmeden geçmiş olacağız. Yine en son ilmeğimizin hizasından 2 aşağı iniyoruz, bir ilmek çıkarıyoruz, bir atlıyoruz, ikinciye geçiyoruz, bir ilmek daha çıkarıyoruz ve son 2 sık iğnemizi yaparak sırayı tamamlıyoruz. Şimdi sıradaki ilmeğe bir kaydırma yapalım, sonraki ilmeğe bir kaydırma daha yapalım ve geri dönelim. Bu kaydırmaların ilki budur arkadaşlar, ikincisi bu. Hemen o ikinciden başlayarak yine artırma yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmeğe ulaştık. Şimdi bir kaydırma yapıyoruz sıradaki ilmeğe, sonraki ilmeğe bir kaydırma daha yapıyoruz. Her sıra sonunda 2 kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Evet, ve çıktık bir üst sıraya. Şimdi yine ilk kaydırmayı atlıyoruz, ikincisinden başlayarak artırma yapmış oluyoruz. Şimdi 1 2 3 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Her sırada sık iğne sayımız artıyor. Sonra arttıkça da yeni modeller kuruyoruz. Şimdi ördüğümüz sırada birinci değil ikinciye tığımızı batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Zaten bu motifin iki yanındaki görünen kısımlar oluyor arkadaşlar. Bakın, bir buna ilmek çıkardık. Şunu örmeyeceğiz, ona dikkat edin, sıradaki ilmeği örmeyeceğiz. Buradan da bir ilmek çıkardık ve ikisini tek seferde çıkardık. Sonra her motif arasında, model arasında 2 sık iğne yapıyoruz. 1 2 sık iğne ördük. Bakın şu modelin tam üstünde kalanı örmeyeceğiz. Tekrardan yine modelin bir sağındaki bir solundakinden ilmek çıkarıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. 1 2 sık iğne örüyoruz. Yine bir buradan ilmek aldık. Bir diğer taraftan aldık ve tek seferde çıkardık. Yine 1 2 3 sık iğne oldu. Arkadaşlar, modelimizi kurduktan sonra sağ başta ne yaptıysak sol başta da aynı oluyor. Yani bir önceki sırada nasıl ki 2 sık iğne ile başladıysak, iki tarafta da 2 sık iğne ördüysek, bu sırada da yine 3 sık iğne ile başladık, 3 sık iğne ördük. Şimdi kaydırma yapıyoruz. Bir kaydırma, 2 kaydırma ve sık iğne yaparak, bir de artırma yaparak sıra sonuna geçelim. Sıra sonuna geldim. Yine kaydırma yapıyorum. Sıradaki ilmekle bir kaydırma, bir sonraki ilmekle ikinci kaydırmayı yapıyorum ve geri dönüyorum. Evet. Bir sık iğne örüyorum arkadaşlar. Bir sık iğne ördüm, yani az önce kaydırma yaptığımız yerin üzerine bir sık iğne ördüm. Bu artırma sık iğnemizdi. Şimdi 1 2 ilmek, pardon, 1 2 üçüncüden ilk ilmeğimizi alıyoruz, bir tane atlıyoruz, sonrakinden ikinci ilmeğimizi alıyoruz ve örüyoruz. 1 2 sık iğne örüyoruz.
Burası biraz şey, tam kenar kısmına geldiği için bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yine son bulunduğumuz ilmeğin 1-2 altındaki ilmekten alıyoruz. Bir de motifin diğer tarafındaki ilmeği alıyoruz. 1 2 zaten motifin bir sağ tarafı, bir sol tarafından olmak üzere 2 ilmek alıyoruz, örüyoruz. 2 sık iğne yapıyoruz. Modelin bir sağ tarafındaki ilmeği alıyoruz, bir sol tarafındaki ilmeği alıyoruz ve örüyoruz. 2 sık iğne örüyoruz. Aynı sıradan ikinci ilmeğe gidiyoruz. Sonra onun hizasındaki kenar ilmeğini alıyoruz, örüyoruz. 1 sık iğne örüyoruz. Bakın ne dedim? Sağda bir sık iğne varsa solda da bir sık iğne kalıyor muhakkak. Eğer öyle gitmiyorsa muhakkak bir yerde bir hata yapmışsınızdır. Bir kaydırma yaptık. 2 kaydırma yaptık. Geri dönüyoruz. Geri döndük. Yine bir artırmamızı yaparak sıra sonuna kadar gidelim sık iğne ile. Evet. Kaydırma yapıyoruz. Sonraki ilmeği bir kaydırma daha yapıyoruz. Pardon. Evet, dönüyoruz. Şimdi bir önceki sırada bir sık iğne yapmıştık. Şimdi 2 sık iğne yapıyoruz. Her sırada bir sık iğne artmış oluyor arkadaşlar. Yeni motif kurarken de 3 sık iğneye ulaşıyoruz ya, sonraki sırada yeni bir motif daha kurmuş oluyoruz. Şimdi yine zaten artık ilk motifi kurunca ikincisi kolay. Bir sağındaki ilmeği alıyoruz, bir solundaki ilmeği alıyoruz ve örüyoruz. 2 sık iğne yapıyoruz, bir sağındaki ilmeği örüyoruz, bir solundaki ilmeği örüyoruz. 2 sık iğne, bir sağdaki ilmek, bir soldaki ilmek aldık. 2 sık iğne, bir sağdaki ilmek, bir soldaki ilmek, 2 sık iğne, bir sağdaki ilmek, bir soldaki ilmek ve 2 sık iğne ve sırayı 2 kaydırmayla tamamlıyoruz. Yine dönüyoruz. Birinci kaydırmamızın üzerinden başlayarak artırmamızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Bakın. Bir sonraki sırada 3 sık iğne yapacağız. Motifleri kuracağız. Geri döneceğiz. Yine bir artırma yaparak tersten hep sık iğne yaparak bu tarafa geleceğiz. 3 sık iğneden sonraki sırada yine şuradaki gibi bir sık iğne yapıp motif kuracağız. Devamlı yine yapacağız. En sona gelince yine 2 sık iğne, bir motif, bir sık iğne ile sırayı tamamlayacağız. Yine bir artırma yapacağız. Toplamda arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane motife ulaşıncaya kadar artırmalara devam edelim. 9. motifi de yaptıktan sonraki sırada toplamda, yani 2 sık iğne bir motif olana kadar örelim. Toplamda 9 motif olacak. Her iki başta da ikişer tane sık iğne örmüş olacağız. Toplamda 29 ilmeğe ulaştıktan sonra artık artırmaları bırakacağız. Bildiğiniz gibi, söylediğim gibi buradayken kaydırmaların birine batarak artırma yapıyoruz. Geri dönüşte yine kaydırmaların birine batarak artırmaları yapıyoruz. Her sırada artırma yapalım. 9 tane model kuralım. Her iki başta da 2 sık iğne kalsın. O durumda toplamda 29 ilmeğe ulaşacağız.
29 ilmeğe ulaştıktan sonra da kesinlikle artırma yapmayın. Yani 2 kaydırma yaptınız ya, onların hiçbirisini örmeyin. Direkt en son kaldığınız ilmekten devam edin. 29 29 29 ilmekle ta ki şu motiflerimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16'ya ulaşıncaya kadar toplamda 29 ilmekle hep devam edin. 17. motifi kurarken birer tane artırma yapacağız. Şu ön kısım sık olmasın diye. Söylediğim yere kadar örelim. Sonrasında yan kısımları da beraber yaparız arkadaşlar. Son motifimizi göstereyim istedim arkadaşlar. Aslında hani nasıl yapacağınızı söylemiştim ama yine de bakın. Bir önceki sırada 3 tane sık iğneye ulaştım ben. Toplamda şu anda 7 tane motifim var. Ben son bir buradan yapacağız. 9 motife ulaşacağız. Bir önceki son sıramızda 3 sık iğne motif, 2 sık iğne motif, 2 sık iğne motif, 2 sık iğne motif, bu şekilde ilerlemiştik. 3 sık iğne ile bitirmiştik. Sonra dönüşte yine artırma yaptım bir tane. En başa geldim. 2 kaydırmayla sırayı tamamladım ve şimdi kaydırmaların ilkine bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bakın, motifi kurmamız gereken sıra şurası. Benim de ilmeğimin hizası burada başlıyor. Bir ilmek alıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciden bir ilmek alıyorum. Ve ikisini tek seferde çıkarıyorum. Sonra bir iki sık iğne yapıyorum. Şunları biraz uzun tutsun arkadaşlar. Çok sıkmayın. Sonra üst taraf çok toplar. Şimdi yine zaten buradan sonrası kolay. Hemen motifin bir sağından bir solundan ilmek alıp örüyoruz. Bir iki sık iğne örüyoruz. Bir sağdan bir soldan ilmek alıyoruz ve tek seferde çıkarıyoruz. Bir iki sık iğne yapıyoruz. Bir sağdan bir soldan tek seferde çıkarıyoruz. Bir iki sık iğne yap. Bir sağdan bir soldan çıkar. Bir iki sık iğne. Bu sıradan başka iki sıra daha artıracağız. Bir dönüşte bir de bir sonraki motif sırasında artırmamızı yapacağız. Evet. Bir iki sık iğne yaptık. Burada da yine bir buradan ilmek çıkardık. Bir de şu kenardan ilmek alıyoruz. Son bir sık iğne yapıyoruz. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Bu sırada bir artırma daha yapacağız. Artırmalarımızı dediğim gibi bakın, tekrar ediyorum. Şu bir kaydırma, bu iki kaydırma. Şu kaydırmadan ilmek alarak bir artırma buradan yaptık. Sık iğne örelim sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. 2 kaydırma yapıyorum. Bir iki kaydırma yaptım. Dönüyorum. Bir artırma yaptık. 2 sık iğne, motif, bir iki sık iğne, yine motif, bir iki sık iğne,
Bir, iki sık iğne. Sıra sonuna kadar modelimizi tamamlayalım arkadaşlar. Bundan sonra artık artırma yapmıyoruz. Toplamda 40 diyorum, 29 ilmeğimiz olacak arkadaşlar. 29 ilmekte de şu motifleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 tane oluncaya kadar artık artırma yapmadan 29 ilmekle ilerleyin. 16. motifi yaptıktan sonra beraber devam edelim. Son sıramızı örüyorum arkadaşlar. Bu 17. sıramız. 16. sıraya kadar toplamda 29 ilmekle devam ettim. 17. sırayı örerken 17. motifi örerken birer tane her iki baştan da artırma yaptım. Toplamda 31 ilmek ile bobetimizin ön kısmını tamamlamış oldum. Şimdi ilerliyorum. Bir, iki ve pardon 3. En son yaptığım, yani bu normalde 2 sık iğneden sonra motife başlıyordum ve 2 sık iğne ile sonu tamamlıyordum. Sadece bu 17. motifin başında 3 sık iğne oldu. Sonunda da 3 sık iğne oldu arkadaşlar. Sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. Toplamda 31 ilmeğe ulaştık. Ben bu arada şu yandaki ipi içeriden ördüm arkadaşlar. O yüzden burası böyle duruyor. Şimdi 31 ilmeğimizi yaptık. Bir kaydırma yapıyorum. Bakın, bir kaydırma yaptım. Sonra bu kaydırmayı değil de buradaki son ilmeğimizden tığımızı geçiriyorum ve yan tarafa geçmiş olacağım. Bu yan tarafları öreceğim. Bakın, yan tarafı öreceğim. Şimdi bir sık iğne örüyorum arkadaşlar. Bir sık iğne örüyorum. Bu öndeki motiflerden yanlara da öreceğiz. Şimdi ilk sıraya özel, sadece ilk sıra için motif ördüğüm yerin bir altından ilmek alıyorum. Pardon, son sık iğneyi yaptığım yerin bir altından bir ilmek arıyorum. Bir tane atlıyorum. Yandakinden bir alamıyorum. Bir ilmek tam ördüğümün altından aldım. Bir tane atladım. Bir sonrakinden bir ilmek daha aldım ve tek seferde çıkardım. Bir, iki sık iğne ördüm. Ördüğüm sık iğnenin altından bir ilmek aldım. Bir tane atladım. İkinciden bir sık iğne aldım. Bu sadece ilk sırada böyle arkadaşlar. Sonraki sıralarda bir önceki gibi, zaten şu ön taraf gibi olacak, bir önceki sıradaki gibi. Şimdi yine bir, iki sık iğne örüyorum. Tam ördüğüm sık iğnenin altından bir ilmek aldım. Bir tane atladım, yanından bir ilmek aldım.
ve tek seferde çıkardım. 1 2 sık iğne örüyorum arkadaşlar. Bir buradan ilmek aldım. Bir de buradan ilmek aldım. Arada bir tane atlayarak 1 2 sık iğne örüyorum. Buraya örerken dikkat edin arkadaşlar. Şurada biraz şu da altta kalıyor gibi oluyor. O yüzden eksiltme yapmış olmayın. Bir atladık ikinciye. Bir, iki. Zaten aslında baktığınız zaman hep yan yana denk geldi arkadaşlar. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ilmek aldım. Tek seferde çıkardım. 1 2 sık iğne ördüm. 1 2 1 2 sık iğne. 1 2 ilmek aldım. Şimdi 1 2 sık iğne ördüm. Yine arkadaşlar bakın tam ördüğümüzün altına denk geliyor. İlk ilmeğimiz, bir tane atlıyoruz. İkinciden bir ilmek daha alıyoruz. Tek seferde çıkarıyoruz. 1 2 sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna doğru geldim arkadaşlar. Son 2 sık iğne yaptım. Son motifimizi yapayım. 1 2 ve son bir tane sık iğnemiz kaldı. Onu örüyorum ve kaydırma yapıyorum. Bir üste çıkmak için bir kaydırma daha yapıyorum ve geriye dönüyorum. Aman sakın ola burada artırma yapmayın. Direkt son ilmeğimizden başlayarak sık iğne yapacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sık iğne yapın. Sıra sonuna kadar sık iğne yapın. Dönüşte yine motifimizi yapacağız. Sık iğnemizi yaptık. Şimdi kaydırmamızı yapıyorum arkadaşlar. 1 2 kaydırma yaptım ve geri döndüm. Şimdi sıra başında bir sık iğnemiz vardı. Bir sık iğnemizi yaptım. Motifin bir sağından bir solundan ilmeğimi aldım ve ördüm. 1 2 sık iğne yaptım. Yine motifin bir sağındaki bir solundaki ilmeği aldım. 1 2 sık iğne, motifin bir sağı bir solu aldım ve ördüm. 1 2 sık iğne, ve örüyorum. 1 2 sık iğne, 1 2 düzeni kurduk arkadaşlar. Zaten bakın modeli kurarken bir sağdan bir soldan alıyoruz bu şekilde. Şimdi giderken motif, dönerken sık iğne olmak üzere toplamda bir sıra zaten yaptık. 1 2 3 sıra daha yapın arkadaşlar. Son sırayı göstereceğim ben size. Söylediğim gibi arkadaşlar 1 2 3 4 sırayı tamamladım. Şimdi bir sıra daha yapacağız ama onu yapmak için şimdi
Bir sıra sık iğne yapıp sonra dönersem çok daha yüksek olacak burası. Siz isterseniz öyle yapabilirsiniz. Yani sık iğne yapıp 5. sırayı da o şekilde geri dönüşünde yapabilirsiniz. Ama ben önce bir kaydırma yapacağım şu ön tarafa. Biraz gevşekte tutacağım. Ön taraf sıkmasın diye. Kaydırma yapıyorum. Biraz gevşek tutuyorum dediğim gibi. Sık olmasın diye. Buraya da bir kaydırma yaptık. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Pardon. Son kaydırmamızı da yaptıktan sonra arkadaşlar yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Çünkü bir sıra daha bu motiften yapmak istiyorum. Desenden bir sık iğne yaptım. 1 2 1 2 sık iğne yaptım. Modelimizi kurdum. 1 2 sık iğne yaptım. 1 1 2 sık iğne yaptım. Bakın burada sık iğne bir sıra sık iğne yapmadığımız için şu hemen alt ilmeği alıyorum arkadaşlar. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar böyle örelim. Bakın. Sıra sonuna kadar gelelim. Sonrasında yine çok gevşek tutarak aynı yerden bir kaydırma daha yapalım. Sonra kenar kaydırmasını yapalım ve patiğimizin bu kısmını tamamlayalım. Sonrasında şu bantları yapacağız. 5. sıramızda ördüm arkadaşlar. Şimdi kaydırma yapacağım ama tersten kaydırma yapmak istemiyorum. O yüzden az önce bir sıra kaydırma yapmıştık ya, aynı yerlerden geniş gevşek tutarak tekrar bir sıra daha kaydırma yapmak istiyorum. Bu şekilde. Oldukça gevşek tutun arkadaşlar. Çünkü ön tarafın sık olmasını istemiyorum. Siz de istemezsiniz zaten. İlmeklerin yeri zaten belli. Kaydırma yaptığınız. Çift kat kaydırma yapmış olduk. Aslında tersten de kaydırma yapabiliriz ama o çok uğraştırıyor arkadaşlar. O yüzden kendimizi o kadar sıkıntıya sokmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi buraya battım ve yan tutuyorum. Normal kaydırmamızı yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar kaydırmamızı yapalım. Sonra ipimizi kıralım arkadaşlar. Sonra da üzerindeki kemer tokasını takacağımız bandımızı örelim.
ve bobetimizi tamamlayalım. Şu şekilde. Sıra sonuna kadar böyle yapın arkadaşlar. Çok gevşek yapmayın. Zaten giydikçe esniyor. Tabi aşırı sıkı da yapmayın. Bu sefer çok sıkı olmasın. Böyle orta karar, gevşek durmayacak, ayaktan çıkmayacak şekilde güzel bir şekilde kaydırmamızı yapalım. Bu kaydırma yapma amacımız zaten patiğin bu kısmının biraz sıkı, güzel olması. Sıkı derken yani tam ayağı kavraması. Sıra sonuna kadar tamamlayın. Sonra kemer tokasını yaparken tekrardan devam edelim. Kaydırmamızın sonuna geldim. Son kaydırmayı da yapıyorum. Tığımı çıkarıyorum ilmekten. Tığımı arka taraftan şuradan geçirdim. İlmeğimi arka tarafa alıyorum. Çünkü ipimiz de arkada zaten. Buradan bir zincir çekiyorum ve ipimizi kırıyorum arkadaşlar. Şöyle elimizi düzeltelim. Bu şekilde. Şimdi bandımızı yapalım arkadaşlar. Bandımızı yaparken iç taraftan başlıyorum. Dışarı doğru örüyorum. Tığ olarak da taban tığladığım 1.9 milimetrelik tığ kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Bobetin içeride kalan kısmından başlayacağım. Bant kısmında tun şiş olarak örmek istiyorum. Şöyle bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar şöyle şu en alttaki tek kanatlar var ya orası için başlayacağız. Şimdi şuranın bitiş noktasını bulalım. Şurası 1 2 3 4 5 6, pardon gösteremedim mi? Şimdi bakın şu çizgi var ya, oranın hizasından şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Tığımı oraya geçiriyorum. Pardon. Şu ilmeğimi oraya geçireceğim. Evet. İlmeğimi oraya geçirdim. Şimdi bu birinci ilmeğimiz. Hemen yandaki, bakın 6.'yı geçirdim tığımı. Şimdi yandakinden bir ilmek alıyorum. Onun yanındakinden bir ilmek alıyorum. 3. O sıradakinden 4. Sonrakinden 5. Sonrakinden 6. Şimdi bunları örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bobet tutarken biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden şöyle bobeti iyice tek kat gibi yapayım. İkinci sırada şimdi şöyle zoom yapayım en iyisi. Bakın şimdi ikinci sırada bu birinci ilmeğimiz, bu 2, bakın buradan alıyoruz. 3 buradan alıyoruz. 4 buradan alıyoruz. 5 buradan alıyoruz. 6. Tek seferde 1, tek seferde 2, 3 4 5 6. Şimdi bu birinci ilmeğimiz sayılıyor tığımızın üstündeki. Hemen sıradakinin içinden bir ilmek alıyoruz. 2 3 4 5
6. Ben bunu biraz gevşek tutuyorum arkadaşlar örerken, sıkı tutmuyorum. Şimdi bunu örerken birincisini tek başına örüyoruz, diğerlerini çift çift gibi oluyor. 2 3 4 5 6. Yine ilmek alıyoruz içerisinden. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi örüyoruz bunu. Birincisini tek örüyoruz. Tığımızda bir ilmek kalıyor. O yüzden diğerlerini 2 2 örmüş gibi oluyoruz. Tunus işi zaten bu. Yine bu birinci ilmek, hemen yandakinin içerisinden 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Bu birinci ilmek, yine 2 3 4 5 6. Toplamda bu 31 sıra olacak arkadaşlar. Evet. Son kez göstereyim. Sonrasında siz 31 sıra örün. Bakın. Bu birinci ilmek. İkinciyi hemen buradan alıyoruz. Evet. 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde. Bakın bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Toplamda 31 sıra olacak. Şöyle 31 olacak. Bu 1 2 3 4 5 6. Bu da 7.'miz. Toplamda 31 sıra oluncaya kadar örelim. Toplamda 31 sıra ördüm. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. 31. sıradan sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Ben bunu kırıyorum ipimi. Sonra ipi biraz bir tık uzun tutun arkadaşlar. Kaydırma yapacağız çünkü o kestiğimiz uzun kısımlar. Şimdi babetimiz bu şekilde olduğu için ben böylesine takıyorum. İsteyen bu şekilde de takabilir. Ben dışarı bakacak şekilde takıyorum. Ve 7.'den sonra şu şeyi geçiriyorum. Benim hesabıma göre öyle uygun gibi geldi. Siz nasıl uygun görürseniz. 1 2 3 4 5 6 7. 7.'den sonraki şu delikten geçiriyorum. Pardon. 1 2 3 4 5 6 7. Bir de geçirebilirsem tamam. Burayı da geçireyim ve bu kısım tamam olsun. Şimdi şuraya kaydırma yapacağız. Şu tam birleştirme yerinden kaydırma yapıyoruz. Öncelikle arkadaşlar sayalım şuradan. En son şurayla birleştirmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sayıyorum. 7.'den tığımı geçiriyorum. İpimi de içeri alıyorum. Bakın ilk başlayacağımızı atladım. Şöyle. Bakın ilk başladığımızda beraber 6 tane saydım. Başlayacağımızda 7.'ye tığımı geçirdim. Çünkü şöyle şimdi kaydırma yapıyorum altından alarak. İpimi de arkada kaldı zaten. Arkaya aldık. 1 evet.
Bu şekilde kaydırma yaparak, isterseniz siz dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben kaydırma yaparak birleştirmeyi daha uygun buluyorum. Pardon. Arka tarafta kaldığı için ipi alırken biraz zorlanıyorum tabii ki. Evet. Sonuncuyu da aldım. Bakın. Şu şekilde kaydırma yaptım. Siz isterseniz dikebilirsiniz. Bu ipimi de buradan yine sıradaki ilmekten içeri alıyorum ve içeride kaybedeceğim arkadaşlar. Onu içeride istediğiniz gibi kaybedersiniz. Burası zaten bitiş noktasıydı. Bu şekilde bobetimizi tamamlamış olduk. Bakın. Ayakta çok şık duruyor arkadaşlar. Bu şekilde hem manken ayakta görün arkadaşlar. Manken ayak üzerinde. Bu da birlikte ördüğümüz manken ayaksız. Bu şekilde. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Takıldığınız bir yerler olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum.